Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eski ahşap zemin üzerine laminat parke döşemenin tüm püf noktalarını anlatacağım. Hiç de zor değil, hatta biraz dikkat ve doğru tekniklerle kendiniz bile kolayca yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Zemin hazırlığı başarının temeli. Herhangi bir laminat parke projesinde zemini doğru hazırlamak en önemli adımdır. Mevcut ahşap zemininizin temiz, kuru ve en önemlisi düz olduğundan emin olmalıyız. Öncelikle ahşap zemindeki gevşek tahtaları kontrol edin. Eğer varsa bunları vidalarla iyice sabitleyin. Çıkıntı yapan çivileri içeri çakın. Büyük boşluklar veya çatlaklar varsa bunları ahşap macunu ile doldurun ve kuruduktan sonra pürüzsüz hale getirin. Ardından zeminin düzlüğünü kontrol etmek için uzun bir su terazisi kullanın. Yaklaşık 3 metrelik bir alanda 3 milimetreden fazla bir eğim varsa, bu laminat parkenizin zamanla deforme olmasına neden olabilir. Bu durumda zemini tesviye etmek için ek uygulamalar yapmanız gerekebilir. Zemini elektrik süpürgesiyle iyice temizlemeyi de unutmayın. En küçük bir toz bile sorun yaratabilir. Altlık ve buhar bariyeri, laminatın koruyucusu. Ahşap zemin üzerine laminat döşerken nem bariyeri ve ses yalıtımı vazgeçilmezdir. Bu, laminat parkenizin ömrünü uzatırken aynı zamanda yürürken çıkan sesi de önemli ölçüde azaltır. İlk olarak buhar bariyerini serin. Bu bariyer, ahşap zeminden gelebilecek olası nemi engeller. Panelleri yaklaşık 10-15 santim üst üste bindirerek serin ve birleşim yerlerini özel buhar bariyeri bandıyla dikkatlice yapıştırın. Kenarların duvara doğru biraz yukarı kıvrılmasına özen gösterin. Buhar bariyerinin üzerine köpük veya keçe altlığı serin. Bu altlık hem ses yalıtımı sağlar hem de küçük zemin kusurlarını gidermeye yardımcı olur. Altlıkları birbirine bitişik, üst üste bindirmeden yerleştirin ve bantlayarak sabitlerseniz daha iyi olur. Laminat parke döşemeye başlama. Şimdi en heyecanlı kısma geldik. Laminat parke döşeme. Genellikle laminat parke döşemeye odanın en uzun veya en düz duvarından başlanır. Bu işin ilerleyen aşamalarında size kolaylık sağlayacaktır. Duvar ile ilk sıra arasına yaklaşık 10-12 milimetre kadar bir genleşme boşluğu bırakmak çok önemlidir. Ahşap doğal bir malzeme olduğu için sıcaklık ve nem değişimleriyle genleşip büzülebilir. Bu boşluk parkenin hareket etme alanı sağlar ve eğilmeleri önler. Bu boşluğu sağlamak için kama parçaları kullanabilirsiniz. İlk sıradaki panellerin kilit kısımlarını duvar tarafına gelecek şekilde keserek çıkarın. Bu, daha düzgün bir başlangıç ve daha iyi bir genleşme boşluğu sağlar. Panelleri uç uca birleştirerek ilk sırayı oluşturun. Son parçanın uzun gelmesi durumunda ölçü alarak kesin. Kestiğiniz parçayı bir sonraki sıraya başlamak için kullanabilirsiniz. Diğer sıralar ve profesyonel ipuçları. İkinci sıraya başlarken dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Panellerin ek yerlerinin ilk sıradaki ek yerleriyle aynı hizaya gelmemesi. Yani bir önceki sıradaki ek yerini en az 30 santimetre kadar atlatın. Bu, zeminin daha sağlam, estetik ve dayanıklı olmasını sağlar. Laminat panelleri birbirine kilitlemek için hafifçe eğerek yerine oturtun ve gerekiyorsa bir takoz ve lastik çekiç yardımıyla nazikçe vurun. Asla direkt laminatın üzerine çekiçle vurmayın, zarar verebilirsiniz. Kapı çerçeveleri veya boru etrafında kesim yapmanız gerektiğinde ölçüleri çok dikkatli alın ve uygun bir testere kullanın. Çerçeveleri alttan biraz keserek laminatın altından geçmesini sağlamak daha profesyonel bir görünüm sunar. Son sıraya geldiğinizde duvar ile panel arasında bırakılacak genleşme boşluğunu göz önünde bulundurarak panelleri enine kesmeniz gerekecek. Bu biraz ölçü işi ve dikkat ister. Panelleri kesmeden önce mutlaka tam ölçüyü alıp kontrol edin. İşte gördüğünüz gibi ahşap zemin üzerine laminat parke döşemek düşündüğünüzden çok daha kolay olabilir. Doğru hazırlık, doğru malzemeler ve biraz sabırla harika sonuçlar elde edebilir, evinizin havasını tamamen değiştirebilirsiniz. Umarım bu video işinize yaramıştır ve kendinize güvenerek bu işe girişirsiniz. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda sorularınızı veya kendi deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.